Herkese merhaba, ben Volkan Etilmezer. Bu videomuzda görüntüleri kablosuz olarak çok uzaklara gönderebilen kablosuz görüntü transferi cihazı HoloLens Mars 400'ü inceleyeceğiz. Daha önce HoloLens Mars 300 kablosuz görüntü aktarıcı incelemiştik. Mars 400 ise hem mesafe olarak daha fazla hem de yenilenen tasarım ve özellikleriyle daha gelişmiş bir model. Adından da anlaşılacağı gibi 400 fit mesafeye kadar görüntü gönderebiliyor. Tabi biz metre kullandığımız için metrik sistemde karşılığı olarak yaklaşık 122 metre diyebiliriz. Kutu içerisinde bir alıcı, bir verici, 5 tane anten ki bunlardan bir tanesi yedek, bir de aksesuar kutusu yer alıyor. Aksesuar kutusunun içinde elektrik bağlantısı, hat şu adaptörü, L çevirici ve yazılım güncelleme için bir çevirici çıkıyor. Gelelim montaj ve kullanımına. Alıcı ve vericinin anten kısımları zedelenmeyi engellemek için sarı kapaklarla korunmuş durumda. Bu kapakları çıkarttıktan sonra antenleri yerine yerleştirebilirsiniz. Antenler 360 derece her yöne dönebiliyor ve 90 dereceye kadar yatabiliyor. Ön kısımda OLED ekran ve 3 tane tuş yer alıyor. Boyutları anten takılı değilken 120, 62 ve 28 şeklinde. Pil takılı değilken ağırlığı ise 165 gram. Alıcında 2 tane HDMI çıkışı yer alıyor. Böylece görüntüyü kablo ile iki farklı yere aktarabiliyorsunuz. Verici sol tarafında ise bir tane HDMI girişi, bir tane de HDMI tekrarlayıcı yer alıyor. Böylece görüntüyü göndermeden önce bir monitörde görebiliyorsunuz. Alt kısımlarında ise adaptör girişleri var. Arka kısımda pil yuvalarını görmek mümkün. Pil olarak Sony F970 veya F550 gibi piller kullanabilirsiniz. Arka kısım verilen QR kod önemli. Bunun yerini aklımızda tutalım. Alıcı ve vericinin sağ tarafında ise Tip C girişi, alt kısımda ise açma kapama tuşu yer alıyor. Tip C girişi şarj için değil, güncelleme yapmak için. Paketten çıkan dönüştürücüyle buraya bir flash bellek takarak güncelleme yapabiliyorsunuz. Dış kısmını öğrendiğimize göre artık çalıştırmaya geçelim. Alıcıyı veya vericiyi iki şekilde çalıştırabilirsiniz. Bunlardan biri paket içinden çıkan adaptör. Bir ucunu prize, diğer ucunu alıcı veya verici üzerinde yer alan adaptör girişine takarak elektrikler kesilene kadar kullanabilirsiniz. Kutu içinden bir tane çıktığını tekrarlamakta fayda var. Bir diğer çalıştırma şekli ise tabii ki pil. Arka kısımda yer alan yuvaya F550 gibi bir pil takarak hafif bir çalıştırma ağırlığı sağlayabilirsiniz. Çıkartmak için ise kilit serbest bırakma tuşuna basıp pili yukarıya doğru çekmeniz yeterli. Uzun süreli kullanımlar içinse bence F970 daha doğru bir pil seçeneği olacaktır. Pilleri taktıktan sonra yan tarafta yer alan açma kapama switchlerini açın. Verici üzerinde yer alan HDMI in girişine kameradan gelen kabloyu takın. Açıldıktan sonra ekrana gelen görüntünün ardından kısa bir süre bekleyin ki alıcı ve verici birbirini bulsun. Bu buluşma ortamı onaylandığında ekranda hangi kanalda bağlantı kurulduğunu, görüntünün çözünürlük ve FPS değerini görmek mümkün olacaktır. Sağ sol tuşlarına basarak toplam 8 kanal arasında seçim yapabilirsiniz. Orta tuşa basılı tutarak menüye giriş yapabilirsiniz. Verici menüsünden sahne modlarını değiştirebilir, sistem ayarlarını yapılandırabilir ve versiyon bilgisini görüntüleyebilirsiniz. Alıcı menüsünden kanal taraması yapabilir, sistem yapılandırıp versiyon bilgisini görüntüleyebilirsiniz. Gelelim kamera bağlamaya. Örneğin Blackmagic Pocket gibi bir kamera kullanacaksanız ufak bir aparata ihtiyacınız olacak. Üst kısımda flash kıza olmadığından bağlantı yapmak için çift tarafı 1/4 inç olan bir vida veya bir Magic Arm kullanabilirsiniz. Flash kızağı olan kameralarda paket içinden çıkan hat şu adaptörü kullanabilir ve kamera üzerine yerleştirebilirsiniz. Hep dik yerleştirdik, peki yatay yerleştiremiyor muyuz? Elbette yerleştirebiliyoruz. Bunun için paketten çıkan ve ikinci bir 1/4 inçlik vida giriş yaratmanızı sağlayan aparatı verici üzerine vidalamamız gerekiyor. Ardından istediğiniz yere yatay olarak yerleştirebilirsiniz. F550 gibi bir pil kullanıyorsanız rahatlıkla flash kızağını takıp Zhiyun Crane 3 LED ve benzeri bir gimbal'ı da rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Diğer markaları bilmiyorum ama en azından Zhiyun Crane 3 LED'de açılarda herhangi bir sorun olmadan hem dengeleniyor hem de kullanılabiliyor. En temel haliyle kamera görüntüsünü alıp uzaklarda olan alıcıya gönderip bir monitör üzerinde gösterme işlevi aynen bu şekilde çalışıyor. Ancak olay sadece alıcı ve verici arasında olmuyor. Aynı zamanda bir telefona veya tablete görüntüyü gönderebiliyorsunuz. Android veya iOS cihazlarınız için HoloView uygulamasını indirin. Uygulamayı açın ve Mars 400'ü seçin. Ardından Connect'e basın. Videonun başında söylediğim QR kodu uygulamada açılan kamera uygulaması ile taratın. Ve karşınızda cep telefonu görüntü aktarımı. Aynı anda bir verici en fazla bir alıcı ve 4 telefon bağlayabiliyorsunuz. Veya bir verici aynı anda 2 alıcı bağlayabiliyorsunuz. Böylece görüntü her yerde oluyor diyebiliriz. Uygulama dediysek öyle sadece görüntü gösteren bir uygulama değil elbette. Uygulama üzerinden waveform görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca ekran üzerindeki saydamlığını değiştirebilirsiniz. Yine histogramı görüntüleyebilir ve saydamlığını değiştirebilirsiniz.
Focus Peaking özelliğini kullanarak netliğin nerede olduğunu kılavuzlarla görebilirsiniz. Kılavuzların kalınlığını ve rengini de değiştirebilirsiniz. Zebra özelliğini kullanabilir, güvenli çekim alanlarını belirleyebilir ve bununla ilgili pek çok ayar yapılandırabilirsiniz. Ekranın bir bölümüne yaklaşabilir ve büyüteç ayarlarını yapılandırabilirsiniz. False Color, Monocolor ve 3D LUT gibi pek çok özelliğini de yine programda görüntüleyebilirsiniz. Kamera tuşuna basarak telefon üzerinde kayıt yapabilir, fotoğraf tuşuna basarak da fotoğraf çekebilirsiniz. Bu görüntüler telefon hafızasına saklanacaktır. Telefona görüntüyü gönderebiliyorsunuz ama peki ya sesi gönderebiliyor musunuz? Evet, sesi de gönderebiliyorsunuz. Tabii ki şu an kamera mikrofonu ve telefon hoparlörü birbirine yakın olduğu için yankı yapıyor. Şimdi görüntüyü hem alıcıya hem de telefona aynı anda gönderelim ve bazı testler yapalım. Şu an görüntü transferi modu olarak denge seçilmiş durumda. Görüntü gecikme süresi olarak kılavuzda 0.1 saniyenin altında yazıyor. Tabii ki böyle bir süreyi test etmem imkansız ama görsel olarak ne ifade ettiğini bu şekilde anlamak daha kolay. Hız, görüntü kalitesi ve denge olarak 3 farklı görüntü aktarım modu seçebiliyorsunuz. Burada farklar hakkında bir şey söylemek çok zor. Ben kararı size bırakıyorum. Görüntüyü vericiden çıkmadan önce bir monitör aktarabileceğini söylemiştim. Örneğin aynen bu şekilde. Görüntüyü alıcı aldığında ise iki HDMI portuna da birer monitör bağlayıp aynı anda görüntünün iki ekrana da olmasını sağlayabilirsiniz. Son olarak dışarıda mesafe testi yapalım. Aynı yerde Mars 300'de test etmiştim daha önce. Bu sefer vericiyi hem alıcı hem de bir telefona bağladım. Böylece hangi mesafede neler oluyor bunu test etmek istedim. Testler açık alanda yapıldığı için kapalı alanlarda bu sonuçlar epeyce değişecektir. Direkler arası mesafe 15 metre. Sol ekranda alıcının bağlı olduğu monitörü, sağ ekranda telefon ekranı görebilirsiniz. Yürüdüğüm mesafede güvenlik kulübesi ve çok sayıda telsiz olduğu için sinyali engellemeye başlıyor. ...30 metrede etraftaki telsizler ve vericiler sinyali tamamen kesiyor. 75 metreden sonra sinyal temiz bir şekilde gelmeye devam ediyor. Ancak telefon üzerinde katıla basmadığım için telefon bağlantıyı kurmuyor. Normalde telefon bağlantı sınırı da alıcı bağlantı sınırı da 122 metre. Sınır olan 122 metrede görüntü aktarımı sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ama ben yine de sınırları zorlamak istedim. 135 metreyi sorunsuz bir şekilde geçtim. 150 metreden sonra görüntü kaymaya ve donmaya başladı. 165 metrede hala kabul edilebilir bir görüntü almaya devam edebildim. 180 metrede artık görüntü tamamen gitti. Eğer ki görüntüyü profesyonel bir şekilde başka bir yere aktarmak istiyorsanız Mars 400 veya SCI'li versiyonu Mars 400S tam aradığınız doğru ekipman olacaktır. Bu videomuzda HoloLens Mars 400'ü inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.